Hırsız, kapıyı açar mısınız? Ne hırsızı Feyza abi? En son bu kapıyı size açtığımda evin boş halini göstermiştim ve aylar geçti. Size bir özür borçluyum. Her yerden yeni ev turu, eşyalı ev turu, dolu ev turu nerede mesajlarını aldım. Ve sonunda sizi ağırlamak için hazırım. Komşular benim YouTuber olduğumu anlamadan önce sizi içeri alayım. Burada bir merhaba diyeyim size. Hoş geldiniz evime. Şu an çok heyecanlıyım. Boş evi tanıtırken böyle olmamıştı ama şu anda bu dolu evde benim evim hissiyatı var. Şu anda evimin kapılarını ilk kez size açıyorum. Kanal D aradı, Evrim Akın'ı aradı. Hiçbirini kabul etmedim. Evrim Akınlar, Kanal D'ler, bilmem neler. Bütün kanallar gezmek istiyor. Bu evde röportaj yapmak istiyor. Kendi kanalımda göstereceğim dedim. Tekrardan evime hoş geldiniz. Size evimdeki her şeyi göstermek için çok heyecanlıyım. İlk kez kendi evimde yaşıyorum. Her bir parçasını kendi zevklerimizle dekore ettiğimiz ve kendi kazancımla inşa ettiğim bu ev benim için çok şey ifade ediyor. Şuradan girdik az önce. Amerikan evleri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Hani hep dizilerde böyle duvara yumruk atılır da bu duvar içine göçer ya. Yapı malzemesi olarak çok sağlam değil, yani gerçek bir duvar değil burası. Aslında ahşap. Şu kapılar falan mesela beni çok fazla güvende hissettirmiyor. Ali işe giderken mutlaka diyorum ki kapıyı giderken kilitle, çünkü dışarıdan açılıyor. Bakın şimdi dışarı çıkacağım ve anahtarım olmadan dışarıdan kapıyı açabileceğim. Şu an kapıyı kapattım. Dışarıda da bir kol var ve içeri direkt girebiliyorum kapı kilitli olmazsa. Kapılar zaten çok sağlam değil. Onlar da tahta. Yani olası bir zombi salgını olsa, neyse ki 3. katta oturuyorum ama alt katta oturanların hepsi zombiler tarafından ısırılır. Çünkü zombiler bunu kolayca yerle yeksan ederler. Burayı daha önce de göstermiştim boş ev turunda. Hemen şöyle açıyorum size. Burası çamaşırlığımız. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane makine var. Bu çamaşır makinesi. Hemen yanındaki de kurutma makinesi. Buraya deterjanlarımızı koyduk. Şurada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir şey var. Kazan gibi bir şey. Bu kısımları detaylı göstermiyorum çünkü buraların hepsini boş ev turunda gösterdim. Onu izlemediyseniz hemen şuraya koyuyorum. O videoda yaşadığım sitenin diğer alanlarını gösterdim. Ortak alanlar, havuz, spor salonu vesaire. Hemen çamaşır alanımızın karşısında şöyle bir ayakkabılığımız var, aynamız var. Böyle bir dekorumuz var burada. Hemen onun sağında da Ikea'dan aldığım bambular var. Bunları normalde kendi banyoma almıştım. Ama burada çok daha güzel durduğu için buraya koymaya karar verdim. O kadar büyüdüler ki aldığımda bu yaprakları yoktu. Buraya da ayakkabılarımızı koyuyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir halımız var girişte. Bu halı oturma odamızdaki halının aynısı, sadece küçüğü, aynı desende. Hemen girişin sağ tarafında evi aldığımızda içerisinde olan bu dolap var. Altında 2 tane çekmecesi, üstünde de 2 tane dolabı var. Hemen girişten döndükten sonra karşıda benim odamı görüyorsunuz. İlk önce benim odamdan başlayacağız. Evet, odama da hoş geldiniz. Eve taşındığımızda her şeyi bir hevesle aldık, işte koltuktur, halılardır, mutfak eşyalarıdır falan. Ve onları bir hevesle yaptık. Daha sonra ben kendi eşyalarımı yavaş yavaş seçmeye başladım. Ve üşendiğim için hala bu odayı tamamlayamadım. Yani burada hala eksiklerim var. Bu yatağım çok rahat gerçekten. Hem yatağımın kendisi rahat hem de altına alez aldım. Ve arkadaşlar yatağım alçak. Ben bunu yükseltmek için altına pofuduklu bir alez aldım. Sonra gittim yorgan aldım. Yorganla Teksas'ta yatıyorum. Sırf yüksek ve pofuduk görünsün diye. Ama bunu nasıl anneler, ablalar pofuduk gösteriyorlar bu yatakları, bana bir söyleyin. Buna her gün katlanıyor mu anneler, ablalar? Şuraya 2 tane daha dekoratif yastık almam gerekiyor. Ve kendi odamdaki mobilyaların çoğunu şu ahşap desenlerinde seçtim. Bu tarafta da göreceğiniz gibi. Hemen sağ tarafımda bir komodin var. Bunun üstüne bir aydınlatma almam gerekiyor. Bundan acaba size soruyorum, bunun aynısından şu tarafa da almalı mıyım? Hemen arkama döndüğümde de şurada bir tane ayna aldım. Bunlar takım değil. Bu denk geldi de buldum aldım. Şuraya kendime küçük bir bitki aldım ve bu da büyüdü. Yine altındaki saksıyı da geçen gün gördüm ve rengini beğendim. Sağ tarafıma döndüğümüzde de dresuar var. Ama arkadaşlar şu televizyon buraya o kadar olmadı ki, ben bunu ölçüsünü nasıl hesap edip de alamadım bilmiyorum. Bunun normalde 2 katı olması gerekiyordu neredeyse. Yani televizyonun şuradan şuraya kadar olması gerekiyordu. Aldım ben bunu ve buraya koyunca şok oldum. Bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Ve hatta jelatinleri falan da sökülmedi. Ben bunu geri iade edecektim. Süresi doldu falan derken bu benim başıma kaldı. Şimdi benim tekrar bunu satıp buraya büyük bir televizyon almam gerekiyor. Şurada okuduğum kitaplar. Şurada 30.000 aboneyi geçmiştik. Teşekkürler. Buradaki eksiklere geliyorum. Bu televizyonun daha büyüğü gerekiyor şuraya. Ayaklı bir aydınlatma gerekiyor. Şuraya da bir tekli koltuk almayı düşünüyorum. Kahverengi tonlarında ve deri istiyorum. Buraya bir aydınlatma, bir koltuk, şuraya bir aydınlatma, belki ikinci bir komodin ve şöyle yatağımın başına da bir tablo istiyorum. Odamdaki eksikler bu kadar. Bunun dışında evimizde hiçbir eksik yok. Odamın manzarası da şöyle çok güzel bir yere bakıyor. Sitenin girişi. Şimdi odamı gezdik, şuradan girdik ve odamın içerisindeki banyoya geçiyoruz. Hemen buradan da banyomuza ve giyinme odamıza geçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi döşekabin. Döşekabin. Evet. Könefe. Evet, künefe.
Banyomu çok seviyorum. Banyomda o kadar çok vakit geçiriyorum ki hatta çoğu vloglarıma banyomda falan başlıyorum. Her şeyi burada yapıyorum ya. Utanmasam yemeği burada yiyeceğim diyeceğim. Gerçekten bazen burada suyum bile oluyor. Hani su içiyorum. Sonra diyorum ki günah mı acaba? Sonuçta burada tuvalet de var. Burada su içilir mi? Hocalar bunu size soruyorum. Tuvalette inşallah beni Amerikan cinler çarpmazlar bir gün. Ben yeşil rengini çok severim. Kıyafetlerimde, eşyalarımda. Banyomu yeşil yapmaya karar verdim. Şöyle havlularım yeşil. Mumum var yeşil. Yerlere de bakarsanız bunlar da yeşil. Perde mor, yatak örtüsü mor, abajurlarım mor, tablo mor, halım mor. 3 gündür yetmedi mi artık mor mor mor? Başka yorum bilmiyor musunuz? Sen başka renk bilmiyor muydun bu yatak odasında? Başka renk bilmiyorum bu banyoda. Havlularım da yeşil, her şeyim yeşil. Ama başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum size. Şimdi ben çok güzel havlular sipariş ettim kendime. Bir hevesle yeşilin bir sürü tonundan havlu aldım kendime. Ve bu havlularımın başına talihsiz bir olay geldi. Bir tane ilaç var, akne ilacı. Şimdi adını vermek istemiyorum. Bu ilacı TikTok'ta gördüm, tamam mı? Herkes böyle paylaşmış. İkinci, üçüncü gününe çok güzel mucizeler elde ediyorsunuz falan. Sipariş ettim, ilaç geldi. Ve her videonun sonunda diyorlar ki yıkadıktan sonra yüzünüzü beyaz havluyla kurulayın. Beyaz havluyla kurulayın falan. Ben dedim ki bunlar yine bir akım çıkarmışlar. Bunlar yine bir planlar düşünüyorlar. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben buna düşmem dedim. Ölürsek de kime kalmış? Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Yeşil havlularımı kullanmaya karar verdim. Meğerse insanların bir bildiği varmış ve benim bütün yeşil havlularım artık ala yeşil. Ben bunu fark edene kadar arkadaşlar benim havlularımın hepsi böyle oldu. İnanamazsınız. Bakın korkunç. Sadece bu havlum sağ kaldı. Bunu da o ilacı kullanacağım zaman gidiyorum sandığın içine saklıyorum ki yanlışlıkla elim gitmesin bunu kurulamak için. Ve artık o ilacı kullandıktan sonra sürekli bu havlularımı kullanıyorum. Bunu yavaş yavaş batik deseni yapmaya başladım. Mesela şuralarında sarılar biraz daha yoğunlukta. Bir sonraki yapışımda burada mesela yeşil daha yoğunlukta olduğu için buraya kurulanacağım. Orası da birazcık sarı olsun diye. Bunu böyle bir model yaptım. Yani yabancı değilsiniz diye size de bunu gösterdim. Evime gelirseniz bu havluların haline diye sormayın. Bunu da batik yapmam gerekiyor. Bunu az kullanmışım. Şuralarına batik yapabilirim bunun. Ama işte bunlar da estetik durmuyor. Estetik benim için her şey demektir. O yüzden bu havluların aynısından tekrar almam gerekecek. Bu tarafı gördüğümüze göre şu tarafa geçelim. Yere banyodan çıktığımda basmamak için ahşap spa yerliği aldım. Ve aynı desenden yine şöyle banyo yaparken yorulursam diye oturmak için böyle bir şey aldım. Ve arkadaşlar Amerika'ya geldim diye beni asimile oldum sanmayın. Gelmiş geçmiş en güzel icat olan taharet musluğu aldım kendime. Bunu hiç kimsenin evinde görmezsiniz Amerika'da bu arada. Bunu aldım, bağladık. Ali'ye de aldık, Ali'nin banyosuna. Bakın yine harika bir icat olan, bunu alışveriş videomda göstermiştim. Tuvalet çöp kutusu. Bence kesinlikle hijyenik olmalı ve dokunulmamalı. Bu otomatik bir çöp kutusu. Bakın açılıyor. Pıt at kendisi kapanıyor sonra. Şöyle duşakabinimin yanında burayı önceki videomda göstermiştim. Bir saklama alanı dolap var burada. Burayı açmıyorum şu anda. Çamaşır sepetim falan var içinde. Ve hemen karşı tarafında da giyinme odam, dolabım artık ne denirse. Burayı çok seviyorum. Burayı düzenli tutmayı çok seviyorum. Düzenli olmayı o kadar çok seviyorum ki. Her şeyin böyle nizami olsun, istifli olsun. Bayılıyorum. Ne kadar düzenlisin yarışmasına katıldınız ve rakibiniz benim. Yenemezsiniz. Burada tişörtlerim renk sırasına göre ütülü bir şekilde dizili. Altında pantolonlarım var. Bunun içinde iç çamaşırlarımı saklıyorum. Çünkü saklamak gerekiyor. Yani buraya koyayım da herkes görsün mü? Burada gömleklerim biraz daha resmi bir yerlere giderken giyilecek kıyafetlerim var. Onun üstünde Texas'ta hiçbir zaman ihtiyacım olmayan kazaklar var. Şöyle kemerim, pantolonlarım, şapkalarım ve burada da seccadem var. Çünkü biliyorsunuz ki cenneti kazanmak kolay değil. Yine burada sweatshirtlerim, kalın kıyafetlerim var. Artık havalar soğusun da bunları giyeyim diye can atıyorum. Hemen onun arkasında da montlarım var. Yeşil en sevdiğim renk demiştim. Burayı da böyle gördüğünüze göre artık benim odamdan çıkabiliriz. Şuradan girmiştik. Burayı görmüştük ve böyle de dönünce burası oturma odamız. Şu an ilk defa gösteriyorum burayı. Story bile atmadım evimden. Bir tane alışveriş videomuz var. Onu da şuraya koyayım. Bu koltukları, halıları, yemek masasını, işte şu bar taburelerini nasıl aldığımızı gösterdiğim uzun bir alışveriş videomuz var. O videoyu geçen gün bir açtım ve bu ev bomboş. İşte yemek masasını almışız. Onu kurmaya çalışıyoruz. Yeni bir şeyler almışız. Koltuk gelmiş. Sandalyeye ilk kez oturuşumuz var. Böyle çok duygulandım ve şu anda evimizde her şey çok şükür yerli yerinde. Nazarda değmesin lütfen. Bir sübhaneke sizden istiyorum. Vaktiniz varsa ayetel kürsü de olur. Şöyle bir şeye inanıyorum arkadaşlar. Beni seven insanlar gerçekten o kadar çok seviyorlar ki bunu çok güzel hissettiriyorsunuz bana. Yazdığınız mesajlarla, yazdığınız yorumlarla o kadar mutlu oluyorum ki ve o enerjiyi hissediyorum sizde. Ve enerjiye çok inanıyorum. Belki yüz binlerce takipçim olmayabilir, milyonlarca takipçim olmayabilir. Bu küçük kitlemin içerisinde, küçük de demek istemiyorum yani 30 bin kişi az değil. O kadar birbirimize bağlıyız ki en ufak bir mutluluğumu paylaşıyorum sizinle. Güzel bir haber veriyorum. Ailemden sanki annem, babam, abim, ablam sevinmiş gibi bana mesaj atıyorsunuz. Benim mutluluğumla mutlu olmayı biliyorsunuz
mutlusunuz ve çok teşekkür ederim. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Başka bir insanın mutluluğundan rahatsız olmayan, onun yerine de mutlu olabilen insanlar gerçekten her zaman kazanıyor. İyiler kazanıyor bu dünyada. Ve her zaman bana o yazdığınız güzel mesajlarda, yorumlarda diyorum ki benim için ne kadar mutlu olduysan, benim için ne kadar güzel bir şey dilediysen çok çok daha büyüğü senin olsun diyorum. O yüzden benim için mutlu olan herkes çok daha güzellerini bulsun, çok çok daha mutlu olsun istiyorum. Ve buradan bana gönderilen o güzel enerjinin aynısını size gönderiyorum. Ve eminim bu videoyu bir sürü kişi izliyor ve herkes aynı gözle bakmıyor. 30.000 gözün farklı 30.000 tane düşüncesi olabilir. Benim görmediğim şeyleri görüyor olabilirsiniz. İyi düşünebilirsiniz ya da kötü düşünebilirsiniz. Ama bu evrende iyiliğin enerjisi kötülüğün enerjisinden çok çok daha yüksek olduğu için o azınlık kısmındaki kötü enerji mutlaka bir şekilde yok olur ve biz iyiliğimizle kalırız. Niye böyle sosyal mesajlar vermeye çalıştım bilmiyorum ama şu an içimden geldi. Neyse hadi oturma odasına geçelim. Direkt oturma odasına girdiğimizde şu oturma grubumuz. Bunların alırken yine videosu vardı. Şu halı. Bu halıyı gerçekten o kadar çok beğenerek aldım ki alırken de söylüyorum videoda. Yani böyle kalın bir halı. Böyle kilim gibi durmuyor. Tok duruyor. Aynı bu halının küçüğü de zaten şu girişte duruyor. Bu koltuk takımı da seçerken teklisi de bu renkteydi. Ama dedik ki evimiz çok beyaz beyaz olmasın. O yüzden teklisini bu renkte tercih ettik. Ama yastıkların desenleri farklıydı. Buna internetten şu tekli koltuğa uyacak yastık kılıfları sipariş ettik ve bence çok güzel durdular. Yine o alışveriş videosunda bu masaya alışımızın hikayesi de var. Bunu ikinci ele almıştık. Bir de bir küçüğü var. O da balkonda duruyor. Onu da birazdan göstereceğim. Şurada bir bitkimiz var. Bu bitkiyi de ilk aldığımda küçüktü. Koltuğun şu hizasına falan geliyordu. Ama ben bunu semirttim. Çok güzel büyüdü. Tehdit ediyorum bu bitkiyi. Açmayacak mısın? Biraz karanlıkta aklın başına gelsin senin. Atan mı aşağıya? Ha? Atan mı aşağıya? Keserim. İşe yaradı ve gerçekten büyüdü. Hemen onun yanındaki lamba arkadaşlarımdan hediye. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle dönünce de televizyonumuz ve ünitemiz var. Televizyonumuzu daha eve çıkmadan önce almıştık. Yani evimizin ilk eşyası televizyonumuzdu. Ben çünkü bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. Burada akşam kösüp oturuyorum tek başıma. Pardon kösüp dedim de evimizde bir hizmetçi var. Ondan duymuştum. DJ gelene kadar böyle kösüp oturacak mıyız? Ne yapıp? Evde bir hizmetçi kız vardı, sürekli böyle kelimeler kullanıyor, artık alışkanlık haline geldi. Dizi izliyorum, film izliyorum, YouTube izliyorum. Ben çok fazla şey izlerim yani çok tüketirim izleme konusunda. Hemen şöyle döndüğümüzde burada bar taburelerimiz var. Bunun da kuruluşunu o alışveriş videosunda göstermiştim. Gerçekten ben buraya geldim ve baba oldum, yetişkin oldum ya. Normalde böyle şeyleri babam yapardı. Ben bunları kurmayı öğrendim. Bu da böyle çok güzel duruyor ama gelip de buraya oturuyor musunuz diye sorarsanız hiç oturmuyoruz. Sadece arkadaşlarımız geldiği zaman biz şöyle mutfakta uğraşırken onlar burada oturmak yerine geliyorlar bar taburesinde oturuyorlar. Kalkın da bir yardım edin. Mutfağa geçmeden önce size sizin de çok merak ettiğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda Amerika'daysanız ya da Amerika'ya bir şekilde gelmek istiyorsanız, Amerika hayaliniz varsa bu kısmı iyi dinleyin. Türkiye'de öğrenciyim, Amerika'ya gelmek istiyorum. Türkiye'deyim, bir yatırımcıyım veya Amerika'dayım, bir yatırımcıyım, green card'ım yok. Belki cebimde 50.000 dolarım var. Bir yatırım yapmak istiyorum, Amerika'ya yerleşmek istiyorum. Veya green card çekilişini kazandım. Bir şeyler yapmam gerekiyor, bu hakkımı kaçırmamak istiyorum. Green card çünkü herkesin hayali olan bir şey ve sonunda kazandım. Sürecimi nasıl ilerletmem gerektiğini bilmiyorum. Veya Amerika'dayım ve iltica başvurum var. Ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Artık her şey çok değişti. Amerika'dayım şu anda. Aşık oldum ve bir Amerikan vatandaşıyla evlendim. Green Card başvurusu yapmak istiyorum. Amerika'ya turist olarak gelmek istiyorum. Ya da bir şekilde bir vize türüyle Amerika'ya gelmek istiyorum. Nasıl vize alırım? Bir başka senaryo. Amerika'dayım ve başıma çok kötü bir şey geldi. Bir kaza geçirdim. Ne yapmam gerekiyor? Bunun gibi bir sürü senaryo üretebilirim size. Çünkü Amerika ile ilgili Amerika'daysanız, Türkiye'deyseniz, Amerika ile ilgili bir şeyler düşünüyorsanız bu konunun ucu çok açık. O yüzden burada tıkandığınız noktada size kim yardım ediyor? Oğuz Law yardım ediyor. Amerika'daki en büyük Türk avukatlık firmalarından bir tanesi. Mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Ben onları tanımıyorken bile onları tanıyormuşum. Çünkü buradaki birçok arkadaşım onlarla bir şekilde çalışmışlar ya da hala çalışmaya devam ediyorlar. Avukatlık gerektirecek herhangi bir konuyla ilgili onlarla mutlaka iletişime geçebilirsiniz. Göçmenlik konuları, vize konuları, şirketler hukuku, kişisel yaralanma, marka hukuku, bunun gibi birçok konuda size yardımcı olabilirler. Şu anda Amerikan vizelerinde de çok büyük bir değişiklik var biliyorsunuz. Bütün sistemi değiştirdiler. Vize alma konusunda da aynı zamanda yardımcı oluyorlar. Ve Amerika vizesi her zaman söylüyorum yani Schengen vizesine benzemiyor. Daha önce vize deneyiminiz yoksa mutlaka bir şirkette çalışılması, bir danışmanlık alınması gerekiyor. Şakaya gelmez. Bir kere red aldığınız zaman o sizin sicilinize çat diye yazılır. O yüzden riske atmaya gerek yok. Mutlaka vize için bir danışmanlık almanız gerektiğini düşünüyorum. Ücretsiz iletişime geçebiliyorsunuz. Ücretsiz ön değerlendirme yapabiliyorsunuz. Türkiye'deyseniz veya Amerika'daysanız fark etmiyor. Her türlü size yardımcı olmaya hazırlar. Ben de şu anda halihazırda Amerika'da yaşadığım için bana haliyle çok fazla soru geliyor. Bazı soruların cevabını biliyorum. Bazen yetişemiyorum. Bazen
cevabını bilmediğim sorular olabiliyor. O yüzden sizi gözüm kapalı onlara emanet edebilirim. Nasıl yol izlemeniz gerektiğini size gösterebilirler. Ve harika bir haberim var. Eğer benim izleyicimseniz size bir de harika bir indirim veriyoruz. Aşağı açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. O link sadece benim için oluşturuldu. Oraya iletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Onlar daha sonra sizinle iletişime geçiyorlar. Ve benim linkimdeki formdan onlarla iletişime geçtiğiniz için size belirli yüzdelikte bir indirim yapıyorlar. Bunu da mutlaka kaçırmayın. Aşağıda vermiş olduğum linke tıklayarak o formu doldurarak Oğuz Lov'la iletişime geçebilirsiniz. Evet, buradan sonra hemen şöyle geçtiğimizde burada bir yemek alanı oluşturduk. Bence yemek masası must'tır, olması gerekir. Misafirlerimiz geldiğinde burada ağırlıyoruz genellikle. Ama 3 kişiden fazla gelmeyin çünkü yerimiz yok. Burayı çok seviyorum çünkü buranın her yerinden ışık alıyor. Ben eve çıkarken özellikle demiştim ki benim oturduğum evin kocaman pencereleri olsun ve her yerden ışık alsın. Cephesi çok güzel olduğu için evin içine harika bir ışık giriyor. Mesela şu an odama gidelim, odam da öyledir büyük ihtimalle. Odam da aynı şekilde ve gün batımında bu ışık turuncuya dönüyor. Çok güzel oluyor. Yere şöyle bir halı aldık. Salondaki halının aynısı değil ama aynı benzer tonlarda. Şöyle yemek masamızda gri bir ahşap. Bu bitkiyi de bu koltuğun yanındaki bitkiyle birlikte almıştım. Bu da çok kısaydı ve bu da çok büyüdü. Hatta şey düşünüyordum. Masanın arkasında kaldığı için görünmüyordu. Bunun altına bir yükseltecek bir şey almayı planlıyordum. Ama şu an büyüdüğü için gerek kalmıyor. Ve şuradaki kapıdan da balkonumuza çıkıyoruz. Balkon hiç kullanmadığım bir şey yani. Balkonda gereksiz büyüklükte bir genişlik var. Sandalyelerimiz var ama burada sürekli fırtına çıkıp yağmur yağdığı için onlar uçmasın diye şurada muhafaza ediyoruz. Bu da yine içi geniş bir depolama alanı. Balkonumuzun manzarası da böyle bakıyor. Hemen havuzumuz, spor salonumuz falan şurada, çok yakın bize. Balkonu dediğim gibi çok fazla kullanmıyoruz. Bir kere bile gelip burada oturmamışızdır muhtemelen. Ve hemen böyle döndüğümüzde mutfağım. Akıllı bir çöp kutumuz var. Şöyle elimizi gösterdiğimiz zaman açılıyor. Yine kendiliğinden birkaç saniye sonra kapanıyor. Yere şöyle küçük bir kilim aldık çok fazla kaplamasın diye. Hemen böyle sağ tarafımızda bir kiler var. Burada yiyeceklerimizi saklıyoruz. Makarnalardır, yağlardır, nar ekşisi, şurada sularımız. Bunları burada muhafaza ediyoruz. Hemen bunun yan tarafında buzdolabım. Buzdolabında en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de buradan su içebiliyoruz ama içmeyi tercih etmiyoruz. Ve buradan küp şeklinde veya parçalanmış şekilde buz alabiliyoruz. Mesela şu an size göstereceğim. Çok pratik. Bu manzaraya bir bakar mısınız? Bu manzarayı görebilmek için kaç yıl emek harcandı? Tek tek buralar birlikte sizinle birlikte gezildi arkadaşlar. İlk Erasmus videomda, YouTube'daki ilk videomda Polonya'ya Erasmus yapmaya gidiyoruz. Katowice şehrine. Ve orada çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte Avrupa'nın birçok şehrini geziyoruz. Ve buradaki görmüş olduğunuz her bir magnetin YouTube'da videosu vardır alınırken. Erasmus'tayken Milano'ya gitmiştik. Bunu orada almıştık. Wisconsin'daki Work and Travel yaparken son günümde yine videoda vardır. Bunu 2023 yılında doğum günüm için Gökberk'le Paris'e gitmiştik. Oradan almıştım. Bu kameramı kaybettiğim Las Vegas gezisinden. Canım İstanbul'um olmazsa olmaz zaten. Burayı göstermeyi zaten çok istiyordum size. En son Türkiye ziyaretimde ablam Sümeyye ve David'le birlikte Makedonya'ya gitmiştik. Bu oradan. Bu İspanya'da Erasmus yapmıştım. David'le tanıştığımız şehir A Coruña. Bunu Work and Travel yaparken Chicago gezisinde almıştım. Şu İsveç, Stockholm magnetleri yine Mina, Yasemin ve Emin'le birlikte yaptığımız İsveç, Norveç, Danimarka gezisinden arka arkaya yapmıştık. Burada Almanya'da almış olduğum magnetler var. Augsburg ve Hamburg'dan. Bu yaptığımız road trip'ten Arizona'dan bir magnet. Work and Travel'daki New Yorker olduğum zamanlardan New York magneti. Bu Prag'dan Erasmus arkadaşlarımla yaptığımız ilk yurt dışı gezisinden. Norveç var, Bulgaristan var, İspanya Madrid var, Almanya Berlin var. Bu Miami'den ve bu Avrupa'daki İstanbul'dan sonra en güzel şehir olan, en sevdiğim şehir olan Roma'dan. Bu da Texas'taki NASA üssünden. Her birinin o kadar fazla anısı var ki çok uzun zamandır takip eden biriyseniz zaten mutlaka her birinin bende nasıl bir anısı olduğunu biliyorsunuzdur. Çünkü o zamanlardan beri beni izleyen biriyseniz bunları hep sizinle birlikte aldım. Ve şu anda kendi evime çıktım ve kendi düzenimi kurdum. Bir şekilde hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Ve bu magnetleri alırken İtalya'dayken, Almanya'dayken, New York'dayken, herhangi bir yerdeyken bunu kendi evime çıktığımda buzdolabımın üzerine yapıştıracağım hayaliyle alıyordum. Ve gerçekten zaman o kadar hızlı geçiyor ki ve ben büyüdüğümü hissediyorum. Bu kadar duygulanmamam gerekiyordu burada. Ama büyüdüm işte. Bir yetişkin oldum. Sizinle birlikte büyüdüm aslında. Bu kanalı açtığımdan beri hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Hayatımın ilk 20 yılı şu kadarcık bir yer kaplıyorsa benim için, son 5 yılı
çok daha büyük bir yer kaplıyor. Çünkü çok fazla şey değişti hayatımda. Çok şey gördüm, çok büyüdüm. Yani 20 yaşındaki Emirhan'a şu anda olduğum halimi göstersem benim için çok mutlu olurdu. Overthink geldi ya bir anda. Bazen böyle durduk yere duygulanıyorum arkadaşlar ya. Arada geliyor. Buradaki hayatımı gerçekten çok seviyorum. Ama tüm sevdiklerimin çok uzakta olması çok farklı bir şey. Keşke tüm sevdiklerim hep görebileceğim mesafelerde olsalardı. Tüm ailem, tüm arkadaşlarım. Bütün ailemi, ablamı özlüyorum. Defne var yeğenim. Ben olmadan büyüyor şu anda. Ama arkadaşlıklarım konusunda o kadar şanslıyım ki 10 binlerce kilometre uzakta olmama rağmen hala her gün FaceTime yapıyoruz. Mutlaka benim hayatıma dokunuyorlar. Yani genelde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Burada Amerika'da yaşayan Türkler bunu bilirler. Türkiye'den buraya geldikten bir süre sonra iletişimleri orayla kopar. Arkadaşlarıyla, ailesiyle. Bu insanın elinde olan bir şey değil. Gözden ırak olan gönülden de uzak oluyor. Ama benim sevdiklerim beni gerçekten o kadar yalnız bırakmıyorlar ki onlar benim hayatımdaki her şeyi bilirler. Ben onların hayatındaki her şeyi hala bilirim. Ablamla sürekli FaceTime yaparız, güleriz. Erasmus'taki arkadaşlarımla bana sürekli onları soruyorsunuz. Çünkü bu kanala onlarla birlikte başlamıştım. Hala görüşüyor musunuz diye. Hepsiyle tek tek hala görüşüyoruz. Yani bizdeki enerji kopmayacak bir şey. Her gün onlarla mesajlaşıyorum. Mutlaka telefonda konuşuyoruz. Mutlaka FaceTime yapıyoruz. Farklı hayatlarımız olsa da mutlaka konuşacak bir şeyler buluyoruz. Gökberk'le mesela her gün onunla mutlaka telefonda konuşuruz ve o sanki Türkiye'de değilmiş de burada benim arkadaşımmış gibi asla kendimi onun sayesinde yalnız hissetmiyorum. Mesela bir arkadaşım Türkiye'den gelecek oluyor. Bana buraya kitap gönderiyor. Küçük bir hediye gönderiyor. Gönderdiği şey küçücük bir şey olsa bile o uzaklardan geldiğini bilmek, evden geldiğini bilmek beni burada çok güzel hissettiriyor. O yüzden ailem ve arkadaşlarım konusunda çok şanslıyım. Onlara tekrar buradan onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız. Keşke evime de gelebilseniz. Umarım bir gün evime gelebilirsiniz. Çok anlatacağım şey birikmiş yani şu an onu fark ettim. Muhtemelen bunların hepsini de videoya koyacağım çünkü güzel oldu, samimi oldu. Yani evime geldiniz, sizinle bir sohbet etmiş bulundum. Neyse mutfağımızın geri kalanını gezelim mi artık? Gün batmadan hemen size burayı da göstereyim. Mutfağın geri kalanını. Şurada bir kahve makinemiz var. Hemen şurada bir kettle'ımız var. Baharatlıklarımız ve Türkiye'den getirdiğim çaydanlığım var. Türkiye'den çay bardağı, çay tabağı falan da getirmiştim. Onlar da hemen şurada. Burada bardaklarımız var. Şurada su bardaklarımız ve üstünde çay tabaklarımız ve çay bardaklarımız var. Yağdanlıklarımız vesaire burada duruyor. Bir önceki videoda söylediğim gibi eve çıktığımızda bu bulaşık makinesi, fırın, ocak, mikrodalga, buzdolabı, kurutma makinesi, çamaşır makinesi evin içinde geliyor. Bunları biz satın almadık. Şuradaki dolabımızda da tabaklarımız var. Burada tencerelerimiz var. Şurada yine bardaklar var ve şurada da waffle makinem ve tost makinem var. Mutfağımızda bu şekildeydi. Akşam güneşi vurmaya başladı. Çok güzel görünüyor evin içi bu saatlerde. Yine şurada çok sevdiğim bir saatim var. Kendiliğinden atıyor. Yani 6.50 olsun, birazdan göreceksiniz. Çok harika duruyor. Hadi. Çalışsana. Kızım sen çalışıyor musun? Çalışmayı düşünmüyor musun? Niye çalışmıyorsun yavrum? Çalışmayı düşünmüyorum. Attı. Hemen şurada bir tartımız var. Uzmanlar diyor ki her hafta sadece bir gün tartılabilirsiniz. Ama ben sabah akşam sürekli tartılıyorum. Çünkü boşuna almadım bunu. Şimdi mutfaktan sonra da son olarak burayı göstereceğim. Burası ev arkadaşım Ali'nin odası. Oraya girmiyoruz. Ama boş halini zaten çekmiştim. Onu şu anda izliyorsunuz. Ve burası da eşyalarımızı koymak için mesela süpürgemiz, ütümüz, ütü masamız, viledamız, bunları burada saklıyoruz. Ve bu da klimanın motoru. Şunu zaman zaman geliyorlar değiştirmeye. Bu filtresi. Ve hemen onun karşısındaki kapı da Ali'nin banyosu. Burada Ali'nin küveti var, klozeti var. Yine benimkisi gibi burada bir eşyalarını koyabileceği bir dolap gibi kabinet var. Hemen onun arkasında da lavabosu, çekmeceleri ve aynası var. Ev turumuz buraya kadardı.
Evimin kapılarını sizlere açtım. Nasıl, beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Neleri değiştirebilirim? Neler ekleyebilirim? Fikirleriniz vesaire varsa yazmayı unutmayın mutlaka. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, güzel güzel yorumlar yapın. Ve aynı zamanda Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada biraz daha aktifim. Ve böyle anlık olarak sizinle iletişim kurmak orada daha güzel oluyor. Her neyse, anyway. Evime konuk olduğunuz için, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yorumlarınız var. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hepinize Texas'tan çok sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.